Bazen döneri ilk gördüğüm anda diyorum ki tamam bu döner güzel. Öyle bir dönerle beraberiz. Normalde İtalyan restoranında bu kadar güzel bir pastrami olması beklenecek bir şey değil. Yeni açılmalarına rağmen 4.9 puana sahipler. Kebabımız hafif basma kebaptır. Öyle yaprak gibi açmıyorum. Ama et o kadar güzel ki muazzam. Abi taze lavaş, güzel döner, et tadı gerçekten çok güzel. Burada bir koku var, anlatamam size. Evden çıkıp koşa koşa gelmeniz lazım o derece. Hemen parçalanıyor ya, çok enteresan. Tekrar geleceğiz mecburen. Bugün etin her türlüsüne doyduk diyebiliriz. O zaman siz geçin, ben çekiyorum. Abi elin yanmıyor mu? Yok. Elimiz alıştı. Alıştı mı? Tabii. Abi. İstanbul kazan, biz kepçe. Her zaman en lezzetli olanı sizlere anlatmaya çalışıyoruz. Ayaküstü lezzetlerde hep böyle özel yerlere gitmeye çalışıyoruz. Bugünkü videoda et peşinde bir gün geçireceğiz. Daha önceden ilk bölümünü yapmıştık hatırlarsanız. Cağ kebabına gitmiştik, dönere gitmiştik, aynı zamanda steakhouse'a gitmiştik. Bugün birazcık da farklı lezzet duraklarımız olacak. Eminim ki beğeneceksiniz. Özellikle ilk durakta pastrami ile başlayacağız. O yüzden çok heyecanlıyım. Arkada dünyanın en güzel boğazı var. Gördüğünüz gibi manzara inanılmaz. İstanbul'da yaşadığımız için bence şanslıyız. Evet, iyi yönleri, kötü yönleri var ama kesinlikle gastronomik açıdan İstanbul dünyadaki en iyi yerlerden biri. Aradığınız her şeyi bulabiliyorsunuz. Şef restoranları, pideciler, dönerciler, köfteciler, ne istiyorsanız gerçekten her şey burada var. O yüzden ben İstanbul'u çok seviyorum. İstanbul'a gelecek olanlar için de özel rehberler yapmayı çok seviyorum. Bundan dolayı bugün et tutkunları için çok güzel bir bölüm başlıyor. Hazırsanız daha fazla lafı uzatmayalım. Video başlarken beğen butonuna basmayı, hype'lamayı ve aynı zamanda abone olmayı lütfen unutmayın. Et peşinde bir gün şu manzarayla beraber başlıyor. İlk durağımız için Akaretler'deki Empore Ristoranta'ya geldik. Burası İtalyan mutfağı ama farklı sokak lezzetlerinde yapmaya başladılar. Özellikle son zamanlarda arkadaşlarım pastramisini çok övmüştü. New York'taki Cuts tarzında yaptıklarını söylüyorlardı. Hakikaten görüntü bugüne kadar gördüklerim içinde en benzeyenlerden bir tanesi. Burayı hatırlarsanız caddede bir şubeleri varken ziyaret etmiştik ve o zamanlar pizza denemiştik. İtalyan mutfağı denemiştik. Çok da güzel taze ürünlerle hazırlıyorlar yemeklerini. Pastrami sandviçte de gerçekten 14 günlük bir işlemleri varmış. Detaylarını anlatacağım ama soğutmak istemiyorum. Bir de günün ilk durağında her zaman böyle daha lezzetli, daha böyle damağımı dolduracak lezzetler olsun isterim. O yüzden şu anda bu bana göz kırpıyor. İzniniz olursa ben önce bir tadına bakayım, ardından anlatımını yapacağım size. Şimdi görüntü icabı brisket eti parçalanacak kıvamda, tam olması gerektiği gibi. Aynı New York'taki Cuts'ta da bu şekildeydi. Eti kestikleri anda elinle tutarsan böyle parçalanacakmış gibi gözüküyordu. Bu da öyle. Kendini bırakacak, dağıtacakmış gibi. O yüzden damakta daha yumuşak, daha sulu bir et olacağını düşünüyorum. Tadına bakıyorum. Güzel. Şimdi biraz bulaştırdım ama gerçekten bulaştırınca damakta güzel oluyor. Et çok sulu. Öncelikle onu söyleyebilirim. Bugüne kadar denediklerim içinde belki de en sululardan bir tanesi. Aynı zamanda ekmek çok güzel. 2 tane ekmek tercihi sunuyorlar bu arada. O çok güzel bir şey. Hem ekşi mayalı ekmek hem de ayvalık tost ekmeği sunuyorlar. Onu da hemen yan taraflarındaki Soren Sweet'ten alıyorlar. Üzerindeki peynir normalde Cuts'ta İsviçre peyniri eritiyorlar ama burada kolot peyniri, yani biraz daha yerel bir ürün kullanıyorlar. Dolayısıyla pastraminin tadına nötr bir peynir eşlik ediyor. Aynı zamanda içinde bir de hardal var ki bu üründe hardal olmazsa olmaz. Pastrami sandviçin önemli lezzetlerinden bir tanesi. Hardalın acı mı yoksa normal mi olacağını da öncesinde soruyorlar. O da bence güzel bir şey. Ben acısız olanı seçtim ki
etin tadını biraz daha alayım diye. Yanında da Alman turşu var. Zaten bu işin hani pastrami yapıyorsanız yanında Alman turşu olması lazım. Biraz daha tatlı kıvamda bir turşu olduğu için damakta çok güzel de bir tat bırakıyor bence. Bayağı şekerli bu. Güzel. Şimdi sandviçimden biraz daha yiyeyim bence. Tadına biraz daha bakmak istiyorum çünkü görüntüsü muazzam. Çok güzel gözüküyor. Benim mesela son zamanlarda denediğim iyi pastrami'ciler var. Amsterdam'da denediğim Davis vardı. Bu biraz daha Davis'in kalitelisi. Kass'taki daha sulu, yalan yok şimdi. Kass çünkü zirve nokta. Ama Davis'teki de gerçekten çok iyiydi. Ekmeğiyle, hardalıyla Kass'tan daha iyiydi. Ama et kalitesi her zaman Kass'ınki çok sulu, çok yağlı. Şimdi bu dana brisket eti aynı işlemden geçiyor burada da. Yaklaşık 14 gün sürüyor ve masanıza gelmesi uzun bir işlem bence. Farklı farklı baharatlarla kürde bekletiyorlar. Bunun içinde ne var mesela? Hardal tohumu var, karabiber var, esmer şeker var. Bu eti olduğu gibi bırakıp gitmiyorsunuz. 14 gün boyunca her gün ters çeviriyorsunuz. Farklı farklı bölgeleri suya nüfuz ediyor. Dolayısıyla 14 gün sonrasında da bir kaynatma süreci oluyor. Aynı suda 8 saat kaynatılıyor. Ardından da kesme işlemi ve servis etme işlemi gerçekleşiyor. Yani bu et, bu tabakta bugün gelen et 14 gün önce hazırlanmaya başlamış. Dolayısıyla tebrik ediyorum. Usulüne uygun şekilde yapıyorlar. Bak mesela şimdi bir pastrami alayım şuradan. Bak görüyor musun? Parçalanıyor direkt. Biraz da yağlı. Yağ dokusu var ama bu etin güzelliği burada. Turşunun tadına doyamadım. O kadar şekerli ve güzel ki. Bu her şeyle gidecek bir turşu ya. Çok acayip. Yani tatlı yiyormuş gibisin. Çok güzel. Normalde İtalyan restoranında bu kadar güzel bir pastrami olması beklenecek bir şey değil. Ama usulüne uygun yaptıkları için gerçekten çok güzel yapmışlar. Bence bir şans verilmeli ve herkes denemeli. Özellikle yurt dışında pastrami yemiş insanlar bunu beğenecektir diye söylüyorum. Farklı ekmek ve farklı hardal tercihleri sunmaları çok güzel. Ben peyniri ekstra eklettim. Normalde peynir yok. Ayrıca ücretlendiriliyor. Onu da adisyonu söyleyeceğim zaman size iletmiş olacağım. Bir daha şu aşağıdaki etimi de alıp tadına bir tekrar bakmak istiyorum. Hemen parçalanıyor ya. Çok enteresan. Yani ucundan ısırmam bile yeterli oluyor. Ama et o kadar güzel ki tadını çok güzel veriyor. Muazzam. Biraz soğuttum tabii ama sıcak yemek isterdim. Tekrar geleceğiz mecburen. Buranın güzel tarafı bence verdikleri et karşılığında aldıkları para uygun kalıyor bana göre. Neden diyeceksiniz? Normalde bir dönerciye gittiğinizde 100 gram dönere istedikleri paraları biliyorsunuz. Burada neredeyse 100 gram döner parasına 200 gram pastrami veriyorlar. İnanılmaz. O yüzden hesabı söyleyelim. Adisyonumuzu anlattıktan sonra ikinci durağımıza devam edeceğiz. Adisyonumuz geldi, kahvem de geldi. Kahvemi yudumlarken size hesabımızı da söyleyeyim. 200 gram pastrami sandviçimiz var. 650 lira. Bunu 300 gram olarak da alabiliyorsunuz. Onu tercih ederseniz 950 lira fiyatı. Ekstra kolot peyniri eritme istedim ben. 150 lira. Suyum var bir tane 90 lira. Amerikanomuz da 250 lira. Toplamda 1140 lirayla buradan yolcu alacağız. Ama 650 lira 200 gram bir et için bence güzel. Ve 14 gün boyunca uğraşılan özel bir et için çok önemli bence. Fiyatı olabildiğince dengeli tutmaya çalışmışlar. Başka yerlerde pastrami sandviçler daha pahalı. Bunu özellikle söyleyebilirim. Dönerciye gittiğiniz zaman artık 100 gramı neredeyse 500-600 liralara geldi. O yüzden 200 gram için bu kadar da uğraşılan bir et için gayet iyi kalıyor. Ben sıradaki durağa devam ediyorum. Dönerciye doğru geçiyoruz. Hadi bakalım. Şimdi ikinci durağımız için Beyoğlu'na geldik. Sokaklar gördüğünüz gibi kalabalık. Burada farklı farklı lezzet durakları var. Balkan lokantası var, Nizam Pide var. Onların tam yanında ara sokakta açılmış Ankara Döneri diye bir yer. Bakalım tadı güzel mi? Selamünaleyküm.
Evet, dönerimiz geldi. Ankara döneri. Ama şöyle söyleyeceğim. Bazen dönercilere girdiğim zamanlarda döneri ilk gördüğüm anda diyorum ki tamam bu döner güzel. Öyle bir dönerle beraberiz. Eti o kadar güzel gözüküyor ki ve o kadar temizlenmiş, yaprak yaprak gözüküyor ki tadına bakmak istiyorum bir an önce. Şimdi şöyle bir lavaşını açalım. Parlak bir döner, tertemiz gözüküyor. Önce bir tadına bakayım sade, ardından lavaş arasında soğanlı tabii ki yapacağım. Lavaşını burada taze hazırlıyorlar. Bence önemli özelliklerden biri. Çünkü sıcacık geliyor. Tandır ekmeği aslında. Bu tandır ekmeğini şimdi hazırlamaya başlıyoruz izniniz olursa. Şöyle biraz küçülteceğim. Bu arada etten bahsedeyim ben size. Çok güzel. %80 dana, %20 kuzu. Güzel bir dönerleri var. Dananın olduğu kısım beşli set olarak geçen kısımdan alınıyor. Hepsi karkas geliyor ve burada ustalar kendileri temizliyorlar. Kendi mutfaklarında günlük olarak tertemiz hale getiriyorlar. Önemli özelliklerden bir tanesi bence eti eren etten alıyor olmaları ve günlük olarak işliyor olmaları. Marinasyonda 2 gün boyunca kalıyor. Soğan suyu, süt, domates ki Ankara döneri olması için domates de olması gerekiyor. Domates suyu. Bunlar marinasyonda bulunuyor. Karabiber, tuz onlar da var. Ama hiçbiri etin tadının önüne geçmiyor. Bunu özellikle belirtebilirim. Yanında salata veriyorlar. Bir tane patates var, biberimiz var ve isteğe bağlı olarak da sumaklı soğan geliyor. Ben dönerde sumaklı soğanı her zaman yakıştırıyorum. Şimdi dönerimi aldım. Kesinlikle soğanla çok daha güzel oluyor. Tadı çok güzel. Benim dönerde mesela öncelik verdiğim şey birazcık böyle yağ dengesinin orantılı olması ve tuzunun orantılı olması. Bunda tuz çok öne geçmiyor. Yağ oranı da muazzam bence. 80'e 20 demiştim. 20 olan kuzu boşluk eti. Çok aşırı bir yağlılık sağlamıyor ama etin sululuk oranını tam dengeliyor. Hatta pişerken alttan akan damlalar böyle insanı inanılmaz şevklendiriyor. Yani ben yoldan geçip görüyor olsam gene gelirdim buraya öyle söyleyeyim ama enteresan şekilde yeni açılmalarına rağmen 4.9 puana sahipler. 350'nin üzerinde yorum var. Yeni açılmış bir işletmenin 4.9 puana sahip olması gerçekten kolay değil. Onu özellikle belirteyim. Hele ki bir dönerse tartışmasız insanların beğenisini kazanması lazım ki bu puanı alsın. O yüzden ben de katılıyorum insanlara. Yani bu döner hak ediyor. Bu bölgedeki iyi dönerlerden biri. Fiyatına baktım az önce. Dışarıdaki birçok dönerciden daha uyguna ve daha fazla porsiyon veriyorlar. Abi taze lavaş, güzel döner, et tadı, marinasyonda fazla bir şey yok. Yani hissiyat yok. Sadece et tadı alıyorsun. O yönden sevdim. Ben bazen dönerlerde böyle marinasyon tadını daha fazla alıyorum. Yoğurt tadı daha fazla geliyor, baharatlar geliyor. Karabiber çok baskın oluyor. Bundaki döner tadı, dönerin lezzeti gerçekten çok güzel. Baksana abi, o kadar güzel ki. Bak, pişkin pişkin. Direkt et yemek istediğinde sade bakmak daha doğru. Dönerin kalınlığı da güzel. Ne ince ne kalın. Tam ortasında kesmiş usta. Bugüne kadar hani yediklerim arasında Ankara döneri farkı var mı derseniz domates çok baskın gelmiyor ama kesim itibariyle ve marinasyon itibariyle tam bir Ankara döneri diyebiliriz. Ankara'dakiler de bu kadar yumuşak oluyor. 2 gün marinasyon yapıyorlar bu arada onu söylemek lazım. Bundan dolayı ekstra bir yumuşaklık var dönerde. Bu salata sabahtan hazırlanmış bir salata ama zeytinyağını ve aynı zamanda nar ekşisini servis anında koyuyorlar. Ürünler temiz, dönere iyi eşlik ediyor. Ama söyleyebileceğim şey porsiyon da büyük. Yani 110 gram bir porsiyonda et var. Fiyatı da bence dışarıdaki birçok yere göre çok daha iyi. Şimdi biz dönere saat 2 gibi geldik ama olur da siz biraz daha geç gelmek isteriz akşam saatlerinde. Saat böyle 4.30-5 gibi yeni döner takıyorlar. Dolayısıyla sabahtan bütün döneri taktım akşama kadar onu servis ediyorum diye bir şey yok. Öğlen takılan döner saat 3.30-4 gibi bitiyor. Sonrasında yeni döner takılıyor akşam servisi için. Onu servis ediyorlar. Bazen hatta yoğunluğa göre 3. döneri de takıyorlarmış. Onu da bilmiş olun. Yani geldiğiniz zaman mutlaka taze bir döner yiyeceksiniz. Lokasyon olarak çok güzel bir yerdeler. Merkezde özellikle Taksim Meydanı'nda yürüyerek herhalde 5 dakikada buraya ulaşabiliyorsunuz. Bildiğimiz birçok hamburgerci var ya merkezdeki onlara çok yakın. Ana meydana geldiğinizde veya metro ile geldiniz buraya direkt ulaşabiliyorsunuz. Görmüş olduğunuz ürünlerin açık mutfakta hazırlanması, gözünüzün önünde hazırlanması bence güzel bir şey. Bittiği zaman isterseniz yenisini de veriyorlar. Onu da söylemiş olayım. Muhammed'e de bir tane porsiyon söylüyorum. Ardından adisyonu söylüyorum. Size adisyonu söyledikten sonra sıradaki durağımıza devam edeceğiz. Adisyonumuz geldi. 110 gram porsiyon döner
450 lira. Ayranımız var 50 lira. Toplamda 500 lira buradaki hesabımız. İşletme sahibi Vesim Bey ile az önce sohbet ettik. Yeni açılmalarına rağmen hem uygun fiyatlı hem de bazen de böyle fazla kesip verebiliyoruz dedi. İnsanlar mutlu olsunlar istiyoruz dedi. 4.9 puanı da bence böyle sağlamışlar. Hakikaten lezzete göre fiyat olağanüstü. Çayımız da geldi. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Ben burada çayımı içiyorum. Siz sıradaki durağa Kireçburnu'na doğru devam edin. Orada buluşuruz. Çay önemli hocam. Çay yemekten sonra önemli. Bu arada ikrammış bu da. Sınırsız ikram. Evet, 3. durağımız için nereye geldik? Kireçburnu'na. Kireçburnu Asaf Ocakbaşı. Asaf Ocakbaşı, Coşkun Usta ile beraberiz. Kendisini aslında birçok kişi tanır. Kurtuluş'taki Adana Ocakbaşı'ndan tanırlar. Oranın eski ustalarından biri. Burayı da açalı ne kadar oldu? Yaklaşık 6 ay oldu. Aslen Gaziantep'lisin. Aslen Gaziantep. Aile komple gastronomi sektöründe. Komple dayılardan tut, amcadan tut, babaya kadar. Süper. Babayı zaten biliyoruz. Burada aynı şekilde o da çalışıyor. Ara sıcaklar, salatalar hep onun elinden çıkıyor. Evet. Sen de burada ocak başında aslında her şeyi, eti alıp işlemekten tut da pişirmeye kadar her şeyi yapıyorsun. Hepsini ben ayarlıyorum. Çok güzel. Dışarıdan hazır et almıyorum. Karkas alıyoruz. Kendimiz açıyoruz. Etimizi gidip kendimiz seçiyoruz. Çok güzel. Beğendiğimiz ürünleri gelen misafirlerimize, müşterilerimize sunuyoruz. Çok güzel. Biz aslında arkadaş çevremle beraber bir aylık süreç herhalde değil mi? Bir ay öncesinde gelmiştim aşağı buraya. Güzel bir yemek yedik. Aslında her şeyden tattık diyebilirim. Sakatatlar da çok güzel bence. Ama bugün konumuz et olduğu için et ağırlıklı bir menü hazırlamışsın gibi görüyorum. Adet bazında gelen ürünler var. Adet Bir bazında. de yarım porsiyon seçtik. Tabii ki gün boyu yemek yediğim için bazı şeyleri azaltarak gidiyorum. Normalde geldiğinizde tam porsiyon söyleyebilirsiniz ama nelerimiz var? Pirzolamız var. Tamam. Kaburgamız var. Tamam. Bunlar birer adet geliyor. Bunlar birer adet kalem olarak veriyoruz. Biz porsiyon olarak kimsenin önüne Porsiyon vermiyorsun. orada bırakmıyoruz. Mesela adam yarım porsiyon çöp şiş, yarım porsiyon Adana, bir adet pirzola, bir adet kaburga da yiyebiliyor. Çok güzel. Yani istediği her şeyden denemiş oluyor. Her şeyden yarım Ben porsiyon genellikle öyle yiyebiliyor. yapıyorum. Geldiğim zamanlarda 3-4 farklı et yemek istiyorum. Benim için çok avantajlı. Şu şiş nedir? Tek Bu şiş. Kuzu şiş. Kuzu şiş. Bunu piyasada yağlı kara diye satıyorlar. Tamam. Ama ben eski usul olsun diye kuzu şiş olarak satmayı tercih ediyorum. Çok güzel. Çünkü bu arasında kalın bir sinir tabakası vardır yağlı kara olduğu zaman. Onu almadan kesmek zorundasın. Ben müşterilerime öyle sunmak istemiyorum. Sinir yedirmek istemiyorum. Çok güzel. Ki birçok meslektaşım da bilir. Yağlı karanın da sevicisi ayrıdır. Evet. Doğru. Ona yorum yapamam ama ben bu Severiz. şekilde tercih ediyorum. Evet. Yağsız, sinirsiz, kendi yağıyla. Etin kuyruk yağı değil de kendi yağıyla hazırlayıp sunmayı tercih ediyorum. Çok güzel. Burada bir küşlememiz var. Evet. Küşlememiz de bir kuzudan 2 tane çıkar. Tamam. Genel olarak az bulunan bir ürün zaten. Çok narindir. Yani bunun pişirmesini biraz fazla tuttuğun zaman keyif almazsın. Biraz erken verdiğin zaman keyif almazsın. O kıvamı yakalamak da zor bir üründür. Doğru. Yağsız olduğu için de tercih edilmez ama düzgün pişirilirse en iyi etlerden bir tanesidir. En yumuşak etlerden bir tanesidir. Çok güzel. Bir de kebabımız var tabii ki. Evet. Olmazsa olmaz. Adana kebabımız. Bunu full kuzudan yapıyorsunuz. Bu kuzunun her yerinden var. But tarafından var, boşluğundan var, koldan var, Yerden. gerdandan var ve kuyruk yağı var. Çok güzel. Ben etin her tarafından kullanmayı tercih ediyorum. Çünkü her lezzetin ayrı bir şeyi var. Zırhta çekiyorsunuz. Tabii bıçak kıyması kesinlikle. Bıçak kıyması yapıyoruz. Sabahları hazırlıyorum. 200 gramdır. İnsanlar masaya oturdu mu kebap yediğini hissetmesini istiyorum. Çok güzel. Güzel cümle bu. Bak bunu beğendim. O zaman biz yavaş yavaş pişirmeye de başlayalım burada sohbet Evet. ederken. Şöyle ufaktan atalım. Tamam. Kömürümüzü de koyduk. Kömürümüz ne kömürü? Kömür, meşe kömürü. Tamam. Bu kömürü etler yani kömürde pişirdiğin zaman kömür ne çok kayılmış olacak ne de böyle çok sönük olacak. Yoksa eti ya haşlarsın ya kurutursun. Geçen geldiğimizde hatırlıyorum ben. Sen çok güzel şey yapmıştın. Ciğer yapmıştın. Evet. Onu pişirmek de ayrı ustalık istiyor bence. Ciğeri fazla tutarsan kapkara oluyor. Az tutarsan çok Cıvık olur. Cıvık ağızda olur. Şeylik bırakır. tuzlamasını en son yapıyorsun. Tabii. Bende marine yok. Güzel. Ben baharatlamayı burada sipariş geldiği zaman hazırlıyorum. Ocağa sunuyorum. Bütün etlerde
Hiçbirinde marine, efendime süt koyayım, yoğurt koyayım, dinlendireyim yok. Ha, direkt eti Tabii. veriyorsun. Direkt eti veriyorum. Hafif baharat kullanıyorum sadece. Etler nereden geliyor peki? Balıkesir Gönen. Yaş olarak 12-13 ayı geçmemesine özen gösteriyorum genel olarak. Çok güzel. 26 ile 18 kilo arası alıyorum. 26'nın üstü olmayacak, 18'in altı olmayacak. Çok güzel. Ama genel en çok tercih ettiğimde 24 standarttır ama aynı standartı sürekli yakalayamadığım için Tabii. en fazla 26'ya kadar Çok güzel. alıyorum. Küşlememiz de geliyor. Küşlememizi birçok ustalarımız, birçok mekan doğrayarak tercih ediyor. Ben bunu hiç doğrama tercihi kullanmıyorum. Direkt şişe. Direktmen bütün halinde pişirip Çok suyunun güzel. içinde kalmasını sağlıyorum. Vallahi bravo. Bu da aynı şekil. Baharatını, tuzunu sonradan atıyorum. Ocağa girmeden önce atılması lazım. Doğru söylüyorsun. Öbür türlü et pişmeye başlıyor çünkü. Ya etin tadını değiştiriyor. Şimdi marine ete ayrı bir şey veriyor. Bu sefer etin keyfini almıyorsun. Yani bu ağzında bir salça falan hissettiğin zaman sıkıntı oluyor. Doğru. Cozurtular çok güzel geliyor bu arada var ya. Kebabımız hafif basma kebaptır. Öyle yaprak gibi açmıyorum. Ha. Kurumasını istemiyorum kebabın. Sulu kalmasını istiyorum. Özellikle sulu istiyorum ki o Adana'nın keyfini yaşasın. da. Ama Bunu gene şişleri koyup üzerinde pişiriyorsun ki Hafif. dağılmasın diye. hafif koyuyorum tabii. Kaliteli kıyma dağılır. Bravo. Doğru. Bıçak kıyması olduğu için, o riski olduğu için hafif bir şiş atıyorum. Daha sonra biraz donduktan sonra şişten düşüreceğiz. Onlar tırnaklı pideydi. Evet, Bir de evet. yanında lavaş var galiba. Evet. Hem lavaş hem pide. Tamam. Müşterimiz hangisini seçerse onu tercih ediyoruz. Yutkunmaya başladım. Sanki yemek yememişim gibi. Genel olarak ciğerle çöpşin yanına lavaş vermeyi tercih ediyorum. Şimdi size her gelen mutlaka masaya söylediği ürünler var mı? Mesela ciğerden söylüyorlar. Onu görüyorum ben. Geçen geldiğimde 6-7 masa vardı. Hepsi ciğer söylemişti. Şöyle oturan masalara biz genel olarak prensip olarak diyoruz ki önceden uyarıyoruz. Ya şahsi sipariş vermeyelim. İşte biz başlayalım. Bize bırak. Yani ben takip edeyim Tamam. sıralamanızı. Tamam. İşte sırayla gideyim ki rakının keyfini çıkartın. Tamam. Yani rakının yanında et yemek bir ayrı bir şey. Doğru. Şimdi bir anda yiyip karnın doyduktan sonra rakıdan keyif almazsın. Doğru. Ama rakının yanında böyle beşer onar dakikayla farklı ürünler geldiği zaman ayrı bir keyif alırsın. Bir de yedinin tadı başka olur. Mesela Aceleye gerek yok değil mi? Yok acele yok. Rakı masasında ben oturmasını istiyorum misafirlerimizin, müşterilerimizin. Buradan ayrı bir keyif almalarını istiyorum. Sen şimdi bıçak darbesi koydun. Tabii. Şeye- Kaburgayı hafif açtım içine ısı işlesin diye. Güzel. Bak burada ince işçilikler konuşuyor. Tabii. Hafif aralarını açıyorum. Hafif aralar da kömürün şeyini alsın. Sıcaklığıyla. Sıcaklığını, kesin. kokusunu alsın. Vallahi çok güzel. Kokusu şu an var ya, burada bir koku var, anlatamam size. Yani evden çıkıp koşa koşa gelmeniz lazım o derece. Genel olarak zaten beni tanıyanlar çok İstanbul genelinde. Biliyorum. Çok fazla arkadaşım tanıyor seni. Çok kişi tanıyor. Daha birçok kişiye de burada açtığımı veyahut da burada bulunduğumuzu daha bildirmedik. Artık bildirdik abi. Geçmiş olsun. Söyleyeyim sana. Ya şöyle, şimdi bir 5-6 ay böyle bir süreç atlatalım. Mekan yeni, tezgah yeni, tezgahımızın hatasını görelim. Nasıl karşılayacağız, nasıl edeceğiz? Tabii ilk defa açınca bir ufak tefek şeyler oluyor. Aksamalar Tabii, oluyor. tabii, Onları tabii. halletmiş oldunuz. Onları Şimdi çözdük. yaz da geliyor. Yan tarafta çok güzel bir bahçe kısmı var. O bahçe kısmında da açık havada yeme şansı olacak. Evet. Buranın enteresan bir konsepti var. Kebapçıda kokteyl içebiliyorsunuz. Kokteyl menüsü var ve bu sürekli olarak mevsime göre değişiyor. Yani mevsimin sebzeleri neyse işte belli başlı yeşil yapraklardan tutun neler varsa onları hep böyle ekliyorlar. Çok enteresan kokteylleri var. Etin yanına mesela sumaklı kokteyl içebiliyorsunuz. Mesela samandağ biberle çok güzel bir kokteylleri var. Biraz acıdır ama gerçekten çok güzel. Osmaniye'den çok güzel şalgam getiriyorlar. Yani birçok şeye çok özeniyorlar. Bunları kendiniz yaptırıyorsunuz herhalde. Evet bunları Ekmekleri. özel. Her sabah gelirken taze olarak alıp geliyoruz. Çok güzel. Kendi fırınımız olsaydı tabii ki biraz daha tam Adana usulüne dönecektik ama şu an fırın koyamıyoruz. Ama gene de kullandığın ürünler taze, günlük. Evet, günlük, O yüzden günlük. çok güzel. Abi ben acıktım vallahi ya. Yani o, zaman- kadar güzel pişiriyorsun ki şu anda O zaman seninle hep şöyle- sohbet edip Kuzu şişle başlayalım size. burada yemeyeceğim, oraya yiyeceğim. O zaman ben içeri geçiyorum. O zaman siz geçin, ben çekiyorum. Abi elin yanmıyor mu? Yok. Elimiz alıştı. Alıştı mı? Tabii. Bir tek şeyde hiç yüreğimiz yanıyor. Müşterimize beğendiremediğimiz zaman Ha, veyahut da bir bak. aksaklık olduğu zaman onu düşünüyoruz. Acaba nerede hata yaptık diye. Abi şuna bak ya, inanılmaz. Şöyle. Vallahi çok güzel. Ben masaya geçiyorum. Atalay Bey, şöyle servis yapalım ama soğumasın. Tamam, hemen geçiyorum masaya. Coşkun Usta çok güzel şekilde pişirdi. Aynı zamanda ağzına sağlık. Çok güzel anlattı bana. Önümüzdeki etleri ne olduğunu anlattık ama bahsetmediğimiz bir şey var. Her gelene
Burada çok güzel kaşarlı lavaş var. Her masaya bunlardan gidiyor. Çok güzel gözüküyor. Bunu bir hemen tadına bakayım. Her gelene bir sıcak başlangıç vermeleri güzel bence. Küşlemeden başlamak istiyorum. Bunu az önce Coşkun Usta gösterdi. Şişin içinde dümdüz pişiriyor. Servis etmeden önce kesiyor. Bu şekilde küçük parçalar ayırıyor ki suyunu kaybetmesin. Bence çok güzel gözüküyor. Tadı da çok güzel. Etin aroması gerçekten çok güzel. Bir de bence çok güzel pişirmiş. Bir tane et göstereceğim. Buradan anlaşılır. Muazzam gözüküyor. Pişme derecesi bence çok doğru ve herkes bu şekilde pişiremez bana kalırsa. Çünkü kömür ateşi çok güçlü. Onu iyi kontrol etmek gerekiyor. Coşkun Usta'nın ustalığı burada devreye giriyor. Benim ustalığım da burada devreye girdi. Çok güzel. Tadı çok güzel. Şimdi burada yarım kuzu şişimiz var. Onu bir şöyle ufaktan doğrayayım. Bunu normalde tam porsiyon söylerdim. Gerçekten çok güzel gözüküyor. Yağlı karadan kuzu şiş yapıyorlar. Az önce Coşkun Usta anlattı. Normalde etin üzerinde yağ bırakırlar ama burada sinirlerinden ayırıp yağla beraber ayrıca pişiriyor. Bu yağ da kendi yağ. Başka bir yağ kullanmıyorlar. O yüzden ben yerken ikisini beraber yiyeceğim. Kesinlikle çok güzel. Yani yağsız yenmemesi lazım bence bu etin. Beraber alınıp beraber tüketilmesi lazım bu şekilde. Şimdi mezelerimiz de var. Onlardan da bahsedeyim. Yoğurtlu köz patlıcan var burada. Bunu bir tabağıma alayım. Aynı zamanda köz soğan, sarımsak var. O da çok güzel gözüküyor ve çok güzel kokuyor. Bir de tek kişilik bir salatamız var. Normalde 2 kişi geldiğinizde bunun biraz daha büyüğü geliyor. Ama tek kişi gelirseniz de burada görmüş olduğunuzu alıyorsunuz. Gevurdağ salatamızı da karıştırıp hazırlamış olduk. Bundan da tabağıma şöyle birazcık alıyorum. Bol soğanlı. Unutmadan söyleyelim, soğan sarımsakta kuyruk yağı var. Bu tabağın hazırlanış aşaması gerçekten çok zor, meşakkatli. Soğanlı ve sarımsağı közlüyorlar. Aynı zamanda yan tarafında da kuyruk yağı közleniyor. Üçünü birden harmanlıyorlar. Servis ederken de bu şekilde tabağa alıp zeytinyağı ve nar ekşisi ekleyip ardından masaya servis ediyorlar. Çok güzel gözüküyor. Ben ondan başlayacağım çünkü en zor şeyler en güzel şeyler oluyor genelde. Nar ekşisi de inanılmaz derecede güzel geliyor bu tabakta. O yüzden birazcık daha tabağıma almış oluyorum. Şimdi kebaba giriyorum. Çünkü full kuzudan yapılan çok güzel bir kıyma. Bunu arkasını çevireyim, ne kadar yağlı olduğunu şöyle görmüş olursunuz gerçekten. Birazcık beklettim ama vakit geçirmeden tadına bakmak istiyorum. Baharatıyla, yağıyla, tuzuyla gerçekten güzel bir kıyma. Coşkun Usta bunu her sabah kendisi zırta çekiyor. Ardından baharatlarını koyuyor. Acılı ve acısız olmak üzere 2 tane farklı et ayırmış oluyor. Dolayısıyla geldiğiniz zaman tercih de yapabiliyorsunuz. Baharat dengesi bence çok iyi. Bir tık da hatta yukarıda ama benim damak zevkime göre bu çok lezzetli. Ben sade yerine birazcık daha böyle baharatlı seviyorum. Ondan dolayı bu kebap benim damak zevkime hitap eden iyi kebaplardan bir tanesi diyebilirim. Yanında da çok güzel bir pidesi var. Bu da mangalda közlendiği için sesi de böyle çıkıyor. Bundan da tadına bakacağım tabii. Güzel. Pide de güzel ama şöyle mezenin tadına bakayım. Salatanın sosu çok güzel. Köz patlıcan da güzel. Bir Osmaniye'den gelen şalgamımız var. Hafif acı. Çok değil. Şalgam da tabii ki bu masanın olmazsa olmazı. Rakı da olmazsa olmazı normalde ama şimdi araba kullanacağım. Ondan dolayı bugün es geçiyorum onu. Ama siz geldiğinizde mutlaka rakıya gelebilirsiniz. Pirzola'ya geçiyorum. Ardından sohbet etmeye devam edeceğiz. Pirzola'yı ama elle yiyeceğim. Çünkü bu tarzda kalem olan şeyler elle yenir bence. Yani çatal bıçakla yenmez. Güzel bir pirzola. Arkası biraz daha yağlı görüyorsunuz. Bu şekilde. Bu da çok güzel pişmiş. Anında parçalanıyor damakta. Bak. Farkındaysanız tabaktaki etlerde toz biber ve kekik birazcık fazla. Ama bu bence lezzet katıyor. Ben normalde baharatlı severim, açık ve net. Eti sade sevenler de vardır. Onu mutlaka söylemesi gerekiyor ustaya. Yani bana hiç baharat atma demeniz gerekiyor. Ama bence bu hali ideal. Benim sevdiğim tarzda. Bunu tabii şimdi sıcak yemek isterdim. Biraz soğuttum size çekim yapacağımız için. Ama ben buranın tadına daha önce vardığım için, özellikle sıcak vardığım için biliyorum ne kadar lezzetli olduğunu.
parçalanıyor. Çok büyük bir diş hamlesine gerek yok. Şimdi kaburgaya geçiyoruz. Kaburgayı pişirirken usta bıçakla çok güzel çizikler attı. Onu içinin daha iyi pişmesi için tabii ki bu da yine ince işçiliklerden bir tanesi. Normalde çok fazla böyle yapmazlar. Bazı yerler yapıyor daha doğrusu. Ama eti güzel pişirmesi, güzel yağlı bırakması da bence çok önemli. Kaburga eti yağlı olduğu için de aslında bunu doğru pişirmek gerekiyor. Çok pişirirsen közlenmiş oluyor. Yağını yok etmiş oluyorsun. Az pişirirsen olmuyor. Damakta çiğne çiğne bitmiyor. Bence ideal formunda da bu şekilde olduğunu söyleyebiliriz. Bir tadına bakayım gene. Tek diş darbesi de yarısı gitti. Bugün etin her türlüsüne doyduk diyebiliriz. Değil mi Muhammed? Ha? Pastrami ile başlayıp Hala gözüm doymadı desem. Gözün o doymadı. masayı gördükten sonra. çok güzel. Şimdi Kireçburnu'ndayız. Bu bölgede ocakbaşı aslında bu kalitede yok. Neden yok? Çünkü butik bir ocakbaşı burası. İstanbul'daki ocakbaşlarına baktığınız zaman çoğu aslında birazcık böyle yeni nesil meyhaneye, eller havaya dönmüş oldu. Burası hala eski usulle hizmet veren yerlerden biri. Ben daha önceden geldiğim için fiyatları biliyorum. Birçoğunuz şu pahalı, bu pahalı diyebilir diye düşünüyorum. Hizmet verdikleri kişi sayısı çok düşük. Yani normalde 150-200 kişilik bir alan değil burası. Yakın zamanda bahçesi de açılacak. Butik çalışıyorlar. Bunu göz önünde bulundurmanız gerekiyor diye düşünüyorum. Derken adisyonda isteyelim. Size fiyatları da söyleyelim ama fiyatlarla beraber bir de künefe söyleyelim. Çünkü künefeyi de sabahtan taze hazırlıyorlar. Ocakta sipariş anında pişirmeye başlıyorlar. Bir 15 dakika süresi var. Onun da bekleme süresi olduğunu düşünerekten 15 dakika sonra künefe, çay ve adisyonla beraber karşınızda olacağım. Etlerin tadına da bakmaya devam edeceğim. Adisyonumuz geldi. Teker teker söyleyeceğim fiyatları. Kalem kalem olanları ayrı belirteceğim. Hiç merak etmeyin. Yarım kuzu şişimiz vardı. 600 lira. Küşlememiz vardı. 1200 lira. Adana kebabı 950 lira. Pirzolamız var. Tek kalem geldi. 350 lira. Kaburga tek kalem geldi. 250 lira. Köz soğan sarımsak 300 lira. Yoğurtlu patlıcanımız 350 lira. Gevurdağ salatası tek kişilik geldi. 200 lira. Şalgamımız vardı. 120 lira. Kaymaklı künefemiz de 400 lira. Çayımız da gelmiş oldu. Kaymaklı künefeyle beraber şimdi bunun tadına bakalım. Bugün hep tuzlu yedik, hep et yedik. O yüzden günün sonunda bir tatlı atmak istedim. Başka tatlı yemedim değil mi ben? Yemedim. Tamam. Bir ara ilk durakta tiramisu vardı. O tiramisu çok güzeldi. Ondan da yesem mi acaba diye düşünmüştüm ama iyi ki hakkımı buraya saklamışım. Bunu da mangalda kömürün üzerinde hazırlıyor. Orijinal usulüyle yani. Şerbetini sonradan veriyor. Böyle bir lezzet varken başka bir şey söylenmez tabii ki. Peyniri çok güzel. Vallahi beğendim. 5 şeker dengesi de çok iyi. Güzel. İçerisi de bu arada yavaş yavaş doluyor. Özellikle ocakbaşı benim bu tarz mekanlarda en sevdiğim yerlerden biri. Usta pişiriyor, önüne koyuyor. Usta pişiriyor, önüne koyuyor. Sıcak sıcak yiyorsun. Ben normalde çekimlerde sıcak yemek yiyemiyorum biliyorsunuz. Her zaman çekim yaptığımız için mecburen soğutuyoruz. Ama kayıt kapandıktan sonra ocağın başına otururum hocam. Anlaşma bu şekilde olur sadece. Muhammed, oturacağız değil mi? Yemeğe devam edeceğiz biz. Yine çok lezzetli bir video ile karşınızdaydım. Et peşinde bir gün dedik ve Avrupa yakasında 3 farklı durak göstermiş oldum. Bugün güne çok güzel bir pastrami sandviçle başladık. Bence İstanbul'da mutlaka denenmesi gereken lezzetlerden bir tanesi. Hemen sonrasında çok güzel bir Ankara döneri denedik. Ankara dönerinde neler olur her şeyi anlatmış oldum sizlere. Bence porsiyon olarak da çok doyurucu, fiyat lezzet olarak da İstanbul'un iyi dönerlerinden biri. En sonunda da yine gizli saklı mekanlarımdan daha önce denemiş olduğum Asaf Ocakbaşı'ndaydık. Kireçburnu'nu ben çok seviyorum. Bu bölgede benim gittiğim çok eski balıkçılar var. Daha önceden sizlere de göstermiştik. Set balığa gitmiştik burada. Gerçekten mekan olarak, kalite olarak çok güzel bir lokasyon. Sahilde yürüyüş de yapabilirsiniz. Ardından gelip burada kebabınızı yiyip güzel birkaç içeceğinizi içip ardından evinize gidebilirsiniz. O yüzden burayı da listenizde lütfen bulundurun. Videoyu beğendiyseniz eğer beğen butonuna basmayı, hype'lamayı ve tabii ki abone değilseniz abone olarak aramıza katılmayı, bundan sonraki videolardan haberdar olmayı lütfen unutmayın. Önümüzdeki hafta Perşembe yeni bir video ile karşınızda olacağım. Görüşmek üzere, hoşça kalın.